Herkese merhabalar efendim. Bugün testosteron diyabet tedavisinde yani erkeklerde bir tedavi aracı olarak kullanılıp kan glikoz seviyesini iyileştirebilir mi? Onunla ilgili bu ayın başındaki önemli bir çalışmayı konu edeceğiz. 20 yıl önce testosteron ve diyabet arasındaki ilişkiler çözülmüş oldu. Diyabet olan hastalarda testosteron seviyeleri düşüktü. Ne kadar oranda? Tahminler tip 2 diyabetli erkeklerin %40'ında testosteron seviyelerinin düşük olduğunu buldu. Diğer taraftan testosteron seviyeleri düşük olan erkeklerde tip 2 diyabet görülme sıklığının da arttığını gösteriyor. Yani testosteron ve diyabet arasında önemli bir ilişki var. Şimdi testosteron ve diyabet arasındaki ilişkiye şöyle kısaca bir göz atacak olursak neler söylemek isteriz? Testosteron seviyeleri düştükçe diyabet artıyor. Diğer taraftan diyabette kan şekeri kötü yönetiliyorsa testosteron seviyeleri de daha düşük hale geliyor. Bu hangi sonuçlara yol açıyor? Diyabette yorgunluk, çünkü hem diyabetin semptomları hem de testosteron düşüklüğünün semptomları bir araya geldiğinde yorgunluk, kas kütlesinde azalma, erektil disfonksiyon gibi cinsel işlevlerde azalmayla birlikte seyrediyor. Bu da bir takım psikolojik sorunlara da yol açıyor. Bugün bunun tedavisiyle ilgili söylediğim gibi yeni bir araştırmadan bahsedeceğiz. Burada şunu belirtelim. Bu araştırmanın sonucunda testosteronun sadece bir seks hormonu değil, aynı zamanda metabolik bir hormon. Yani kas kütlemize etki eden, kalbimize etki eden, birçok vücudun sistemlerine etki eden bir hormon olarak ele almamız lazım. Sadece seks hormonu olarak düşünmememiz gerekir. Peki yeni araştırma ne söylüyor? Ekim ayının başında Avrupa'da önemli bir kongre yapıldı. EASD Kongresi diye bir önemli kongre. Bu kongrede yeni bir çalışma sunuldu. Bu çalışma genel anlamda şunu söylüyor. Testosteron tedavisi alan erkeklerde tip 2 diyabetinde iyileşme gözleniyor. Bu iyileşmeyi hangi parametrelerle ölçüldü? Hemoglobin A1C, yani son 3 ayın kan glukozunun, kan şekerinin ortalama değerlerinde daha düşük seviyeli hale getirildi. Araştırmanın ayrıntılarına değineceğiz. Ama şu ana kadar neden böyle bir şey yapılmadı, neden bilinmiyordu diyecek olursanız. Son 20 yıllık araştırmaların testosteronun diyabete etkisi evet çözüldü ama endokrinologlar yani hekimler testosteron kullanmakta biraz ürkek davrandılar. Bunun da bir takım sebepleri var. Mesela anabolik steroidler dediğimiz bazı kas güçlendirici, cinsel gücü artırıcı görülen tedaviler kalp kası ile ilgili, kalp damarda pıhtılaşması ile ilgili problemler yarattığını biliyoruz. O yüzden buna biraz daha çekinceli davrandılar. Ama bizim bahsedeceğimiz testosteron replasman tedavisinin kalp üzerindeki herhangi bir olumsuz etki etmediği meta analizlerce, yani büyük çalışmalarca tespit edilmiş önemli bir durum. Bu çalışmada testosteronun hem hemoglobin A1C'yi, hem kolesterolü, hem obeziteyi, hem insülin direncini, hem de mortaliteyi azalttığı bulundu. Çalışma nasıl yapıldı? 8 ülkeden 428 hasta üzerinde yapılan bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu çalışmada testosteronun hangi türü kullanıldı? İntramüsküler, yani kas içine yapılan testosteron ve jeller, yani jel olarak testosteron kullanıldı. Bunlar kullanıldıktan sonra 3. ayda, 6. ayda, 1. yılda ve 2. yılda hemoglobin A1C değerleri ölçüldü. Bu sonuçlar neyi gösterdi? Hemoglobin A1C 3 aylık tedaviden sonra azalarak 66'ya, 12 ay sonra 61.7'ye, 24 ay sonra ise, yani 2 yıl sonra ise 55 milimole kadar düştü. Normalde hemoglobin A1C'yi biz evet yüzde olarak yapıyoruz. Hemoglobin A1C'nin diyabetli hastalarda 48 ve altında olması lazım. Yani %6,5 ve altında olması lazım. Bu da onlara yaklaşan bir değer olarak tespit edildi. Burada şunu belirtelim. Anabolik steroidler genelde belki de ihtiyaç olmadığı halde özellikle gençlerin kas kütlesini artırmak,
performansını artırmak üzere yaptığı bir takım uygulamalar. Ve bunlar da normalde aslında steroidler olarak da bilinir. Ama burada şu fark var. Testosteron replasman tedavisi testosteronu düşük olan erkeklere verilir. Yani normal olan erkeklerde kullanılmaz. O yüzden düşük olan erkeklerde verildiği için, normal seviyeye çektiği için burada şu ana kadarki çalışmalar herhangi bir kalp hastalığı ile ilgili bir problemi ortaya koymuyor. Şunu da söyleyelim. 2019 yılında yapılan bir çalışma prediyabeti ve hipogonadizmi, yani testosteronu düşük olan prediyabetli, diyabete bir adım kala olan hastalık prediyabet bildiğiniz gibi, prediyabeti ve testosteronu düşük olan erkeklerde prediyabeti geri tersine çevirdi. Yani hastalık diyabet olmaktan kurtardı. Buradan çıkan sonuç aslında şu. 1. Tip 2 diyabetli iseniz testosteron seviyelerinizi mutlaka ölçtürün. Eğer düşükse böyle bir tedavi uygulanabilir. Diğer taraftan diyabette asıl olan nedir diyoruz? Asıl olan kilo vermektir. %20 kilo verdiğinizde testosteron seviyeleri de ciddi bir şekilde artıyor. Yani hem testosteron tedavisine hem de yaşam tarzındaki bir takım değişikliklerle diyabeti tamamen tersine çevirmenin mümkün olduğunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Yani sadece testosteron takviyesi veya testosteron tedavisi alarak değil, yaşam tarzındaki bir düzeltme olmaksızın her tedavinin belli bir süre sonra geriye döndürüleceğini de akılda tutmak lazım. Buna yönelik olarak da testosteronu artıran takviyeler veya gıdalarla ilgili videomu izlemenizi öneririm. Her zaman olduğu gibi efendim, sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın.